Yeşil mercimek, namı diğer kara şimşek, askerlik yapanların korkulu rüyası. Yok efendim, ben yeşil mercimek sevmiyorum, askerde nefret ettim, tadı hiç lezzetli değil, kesinlikle yemem filan, kabul etmiyorum. Tek tabanca adamım. O yüzden bir su bardağı mercimek benim için yeterli. Bir veya iki kişilik yapıyorum. Ona göre gardınızı alın. Bir su bardağı mercimeği, tozunu, toprağını attırıyoruz. Görüyor musunuz? Suyun rengini hemen kararmaya başladı. Yıkamadan sakın bu yemeği yapmayın. Hemen şöyle bir, iki, hemen ocağın başına geçiyorum. Mercimekleri hemen şöyle bir tencerenin içine koyuyorum. Aynı anneannemin yaptığı gibi, anneme gösterdiği gibi, benim de annemden öğrendiğim gibi tarifi yapıyoruz. Yani nesilden nesile bir tarif. Kaçırmayın bu tarifi. Oda sıcaklığından haşlamaya başlıyoruz. Sıcak suyla haşlamıyoruz. Tamamen lezzetli istiyorsak. Bir. İki. 3 su bardağı su ile haşlıyoruz. Şu anda ısınmasını bekliyoruz. Kaynamaya başladığı anda ocağın altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum. Sadece 10 dakika, 15 dakika arası mercimekleri haşlıyorum. 15 dakika sonra beraber açalım. Şöyle bir iki tanesini kontrol edelim. Buradaki önemli nokta mercimeklerin çok fazla pişmemesi gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Evet. Sıktığım zaman dağılmıyor. Mercimeği süzüyoruz. Mercimeğin suyunu artık kesinlikle kullanmıyoruz. Bakın mercimeğin bu suyu çöp. Aynı tencereyle devam ediyorum. Şöyle 1, 2 yemek kaşığı çiçek yağı. 1, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Şöyle yağın ısındığını duyduğum anda kıyma. Yalnız burada bize böyle çok fazla kıymaya ihtiyaç yok. Bir yemek kaşığı kıyma yeterli. Tek kişilik yapıyorum. Bir yemek kaşığı mı? Evet, bir yemek kaşığı yeterli. Hemen bunu dolaba kaldıralım. Hemen kıymayı içinde kavuruyoruz. İçinde kavurmaya devam et. Rengi tamamen döndüğü anda domates salçası. Biraz dar ekran çalışıyoruz ama iyice içi gözüksün istiyorum. Şöyle yarım. Bir yarım daha. Bir yemek kaşığı domates salçası. İçinde öldürüyorum. Bu arada kısıkla ortanın arasındayım. Salça için içine girdikten sonra rahatım. Çünkü artık yanma riski yok. Salça koruma çekiyor. Şöyle iyice salçayı da içinde kavurduktan sonra 1-2 dakika. Nane. Koray nane mi? Mutlaka nane. Bir yemek kaşığı nane. İşte bu. Nane ile birlikte tekrar kavuruyoruz. Bakın soğan koymadık. Sarımsak koymadık. Dikkat edin, hiçbirine gerek yok şu anda. Mercimek. Bu arada askerde herkesin korku rüyası kara şimşek. Mercimeğin bir diğer adı. Karıştırıyoruz. Bütün lezzeti almasını istiyoruz. Askerde herkesin korkulu rüyasıdır. Çünkü çok kötü yapılır. Ben de bu arada Şırnak'ta askerliğimi yapmıştım. Şırnak Silopi'de. Söylemeden geçemeyeceğim. Şırnak'ta en son karakolu Siyakkaya vardır. Siyakkaya'da bir ekmek yaparlar. İnanamazsınız. Keşke herkesin imkanı olsa da gidip orada ekmeği yiyebilse. Ya Koray, bir ekmek ne kadar fark edebilir ki diyebilirsiniz. O zamanlar hamam boğazı var. Hamam boğazını görseniz böyle boğaz gibi bir yerden geçiyorsunuz. Sağından solundan sıcak sular akıyor. Dağın içinden terör olayları. Siyakkaya'yı 3-4 ay boyunca ablukaya alıyorlar. Bizimkiler dışarıdan yardım alamıyor. Ondan sonra orada ekmek yapma kararı alınıyor. İşte oradaki ekmeğe benim şansım oldu. Oraya gitmekte tabur komutanıyla. Siyakkaya'da böyle bir ekmek olamaz. Bu arada yine su bardağı kullanalım. Kafada soru işareti olmasın. Ölçülü yapacağız. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın.
Şöyle 1, 2, 3 su bardağı sıcak su. Daha sonra Şehit Mesut Karakolu'ndaydım. Şu 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Tabii o zamanlar daha doğuya gittiğin sürece yemeklerin lezzeti de düşüyordu karakollarda. Şu da 1 çay kaşığı pul biber, acı isteyenler için. Hemen yarım çay kaşığı karabiber. Şöyle yapalım. Olmazsa olmaz tuz. 1. Tuz miktarı sizde, karışmam. 1,5 çay kaşığı tuz. Yine su bardağı, yine ölçü. Hepsini siz görün diye yapıyorum. Hemen şöyle bakın. Şehriye. Şehriyeyi içine atıyoruz. Ne kadar koyacağım Koray? İsteyen birebir koyabilir. Yemek gibi istiyorsanız birebir. Birebir. Bire yarım. Size kalmış. Nasıl isterseniz. Ben birebir koyuyorum. Şöyle bir karıştıralım. Tam istediğim gibi. Kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladığı anda şu görüyor musunuz? Şuradan bile belli oluyor. Farkındaysanız. Yemekten anlayanlar hemen şu anda notunu vermiştir yemeğin. Altını kısıyorum. Lezzet ufak detaylarda saklı. Hemen şöyle kapağını kapatıyorum. Kapağı kapalı pişecek. Şehriyelerin pişmesini bekliyoruz. Kahvemizi içiyoruz ve gidiyoruz. 15 dakika sonra kapağını beraber açıyoruz. Şimdi suyuna bakar mısın nasıl helmelenmiş? Ama ben bunu çorba gibi değil de yemek gibi istiyorum. Sulu bir yemek gibi istiyorum. O yüzden ocağın altı açıkken biraz daha suyunu çekmesini istiyorum. Bu arada hemen bir ufak tava. Şöyle 1,5 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, hatta 2 çay kaşığı olsun. Üstüne bolca zeytinyağı. İsteyen burada, tereyağı da kullanabilir isteyen. İyice şöyle bir yağ yedirelim. Evet, arkada kısık ateşte yağ yavaş yavaş yansın. Bitti mi bitmedi vatandaş? Ne kadar isterseniz. Ben 2 tane sarımsak kullanıyorum. Bakın şimdi sarımsak ezicinizin iyi olması nasıl fark ediyor? Çıkan sarımsağa bakın. Görüyor musunuz? Ev yapımı yoğurt. Ama burada süzme yoğurt çok daha iyi olur. Şöyle 1, 2, 3. Resmimi koydum ya. Çok ısrar oldu. Ajanstan arayanlar var. Kahvesiz davet ediyoruz diye. Bu arada saat gece 3. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Saat gece 3'lerde 4'lerde çalışan ajans varsa beni arasın. Evet, bakın şimdi. Şunun yapısını görüyor musunuz? Ne kadar lezzetli olduğunu anlıyorsunuzdur. Hemen şöyle alalım. Evet, işte bu. Yeterli. Tam ortaya. Tam ortaya. Şekli bozmuyoruz. Bu kadar yeterli. Yağından. Duydunuz mu sesi? Son olarak biraz nane. Namı diğer Kara Şimşek, askerlerin korkulu rüyası, Batman'in düşmanı, Superman'in dostu. Bu arada Superman'le Batman'i karşılaştırıyorlar. Ya böyle bir şey olamaz gerçekten. Adam doğuştan Superman. Gözünden ışın çıkartıyor. Adam efendi. Efendi olmasa kıçından çıkartacak ışınları. Da Vinci, Michelangelo, Ali Koç. Ayağa kalkın ulan. Ustanız geldi. Bakalım gelirse annemi çağıralım. Bu işlerin piri annem. Gerçekten baksın, notunu versin. Şimdi dur ben onu bulayım. İçeride o. Getireyim. Bir tadına baksın şunu. 1001 uğraşla getirdiğim Paris olimpiyatlarından transseksüel yarışmacıları yenen. Bu arada tepkimizi de koyalım. Bu arada da sokak hayvanlarını öldürtmüyoruz. Biz bahçeye aldık 7-8 tanesini. Kamu spotundan sonra anne. Çok güzel görünüyor da tadı nasıl bakalım? Çözdün mü olayın ne olduğunu? Anneannemin yaptığı gibi olmuş mu, olmamış mı? Sana gösterdiği gibi. Evet, aynı olmuş da tuz eksik. Al sana tuz. Bir daha bak. İstersen karıştır biraz ortayı. Onun üzerinden kaç veriyorsun? 10. Gerçekten. Ya da güzel. 10 üzerinden 10. Hayret, Güzel ilk defa. olmuş. Bir de ben tadına bakayım. Evet, açın ağzınızı. İlk önce siz bir tadına bakın bakalım. Şov olmuş. Bildiğin şov. Bildiğin şov. Bunu
Daha önce yapmayanlar mutlaka denesin. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttuğumu zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Zeki Müren yanılmış olamaz biliyorsunuz.